Merhaba, bu kanalımın Türkçe tanıtım videosu ve çektiğim ilk Türkçe video. Eğer diğer videolarıma baktıysanız ya da bakarsanız genelde İngilizce konuşuyorum videolarımda ve dil öğrenme ile ilgili videolar paylaşıyorum. Arada gezi videoları paylaştığım da oluyor. Bugün birazcık neden böyle bir kanal açtığımdan bahsetmek istiyorum. Ben çocukluğumdan beri dil öğrenmeye, daha doğrusu yabancı dillere ilgi duyuyorum. Ama yabancı dil konuşabilmenin hep özel bir yetenek olduğuna inandım. Ya da bir yabancı dili konuşmayı öğrenebilmek için çok iyi okullara gitmem gerektiğini düşündüm ya da çok pahalı kurslara gitmem gerektiğini düşündüm. Ve bu düşünce yapısı bu şekilde ben üniversite başlayana kadar devam etti. Üniversitede İngilizce hazırlık sınıfında ve bolca boş vaktim olduğu için hadi kendi kendime Almanca öğrenmeyi deneyeyim dedim. Ve bu süreç benim dil öğrenme ile ilgili olan tabularımı yıktı. O zamandan beri yani yaklaşık 12 yıldır farklı diller öğreniyorum ve farklı dil öğrenme uygulamaları, farklı dil öğrenme yöntemlerini test ediyorum ve bu bana aşırı derecede zevk veriyor. Şu an İngilizce ve Almanca konuşmayı öğrendim. Aynı zamanda Fransızca, İtalyanca ve Farsça öğreniyorum. Onları henüz çok iyi konuşamıyorum. Dil öğrenme ile ilgili bu öğrendiğim her yeni bilgiyi, her tecrübeyi kendi arkadaşlarımla paylaşıyorum ve onların başında oldukça şişirdim bu mevzuyla. O yüzden artık bu bana yetmedi. Onların başını yeterince şişirdiğimi düşünüp başka insanlarla konuşmam gerektiğine karar verdim ve o yüzden bu kanalı açtım. Bu kanalda işte bu zamana kadar edindiğim tecrübelerden biraz bahsetmek istiyorum ve aynı zamanda da hala dil öğrenmeye devam ettiğim için bu süreç içinde de kendi bir dili ne kadar öğrendiğimi süreç içinde paylaşmak istiyorum. Eğer diğer videolarıma bakarsanız, İngilizce konuştuğum videolara mesela, İngilizcemin aslında o kadar da mükemmel olmadığını fark edeceksiniz. Konuşurken bol bol hata yapıyorum. Kelimeleri belki yanlış telaffuz ediyorum. Bazen fark ediyorum hata yaptığımı, bazen etmiyorum ama bu şekilde videoları paylaşıyorum. Çünkü bir başka amacım da birazcık insanları cesaretlendirebilmek. Özellikle kendi ülkemden insanları. Çünkü bizim hep yabancı dili stres altında öğrendiğimizi düşünüyorum. Özellikle eğer okulda öğrenmeye başladıysak. Ve bol bol da negatif geri bildirim alıyoruz. Gerek kendi arkadaşlarımızdan konuşurken diğer arkadaşlarımız alay ediyor. Ya da bir hata yaptığımız zaman öğretmen belki her zaman değil ama belki biraz sertçe geri bildirimde bulunuyor. Ya da çok büyük sınavlara girmemiz gerekiyor. İşte IELTS gibi, TOEFL gibi ya da YDS gibi. Ya sürekli bir sınav stresi altında öğreniyoruz. Ve sınavlarda da hep bir değerlendirme var ve beklenti hep mükemmel olmamız. Ve bu mükemmelliyetçiliğin dil öğrenme önünde çok büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Aslında birçok konuda böyle hani bir söz var, mükemmel iyinin düşmanıdır diye. Biz bir dili konuşmak için mükemmel bir seviyeye gelmemizi beklersek o zaman aslında hiç konuşamayız. Yani ben şimdi düşünüyorum, ben eğer İngilizcemin mükemmel olmasını bekleseydim başka bir dili öğrenmeye başlamak için hiçbir zaman başka bir dil de öğrenemezdim. Çünkü İngilizcem hiçbir zaman benim istediğim mükemmellik seviyesine erişmeyecek. Benim için mükemmelliyetçilik belki bir ana dil seviyesine gelmek. Ama ben hiçbir zaman bir ana dil seviyesinde İngilizce konuşamayacağım. Çünkü çok geç bir yaşta öğrenmeye başladım ve bunu da kabullendim. Hiçbir zaman mükemmel olmak zorunda değil. Önemli olan kendimi ifade edebilmem. Bugün bir kitapçıda resimli bir çocuk kitabını gördüm ve hemen hızlıca da okudum. Çok ilgimi çektiği için. Size birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Büyük Kelime Fabrikası diye çevirebilirim ismini. Paul diye bir çocuktan bahsediyor. Paul'un yaşadığı ülkede kelimeler parayla satılıyor. Bir fabrikada üretiliyor ve parayla satılıyor ve çok pahalı kelimeler. Kelimelerin kullanım sıklığına göre de fiyatlar artıyor. Bu yüzden fakir insanların çok fazla kelimesi yok. Onlar konuşamıyor. Zengin insanlar bu pahalı kelimeleri alabiliyor. İnsanlar bazen çöpten kelimeler arıyor ama işte sadece böyle köpek kakası falan ve böyle bu tarz kelimeler buluyorlar. Paul da bir gün böyle kelime ararken birkaç tane kelime buluyor. İşte kiraz, sandalye, toz diye. Ama bu kelimeleri konuşmuyor, saklıyor. Çünkü sevdiği bir kız var, komşusu.
Doğum gününde ona hediye etmek istiyor. Ve doğum gününde kızın yanına gidiyor. Tam ona kelimeleri armağan etmek isterken, ona söylemek isterken zengin olan komşusu geliyor ve böbürlenerek gayet böyle şaşalı kelimelerle kızı ne kadar sevdiğinden bahsediyor. Kız da tabii ki cevap veremiyor. O da fakir. Ardından Paul de bu işte bulduğu 3 tane kelimeyi kıza söylüyor. Ve kız da konuşamıyor. Onun kelimesi yok. Paul'a gülümseyip onun yanağına bir tane öpücük konduruyor. Bu hikaye benim çok hoşuma gitti. Yani aslında önemli olan bizim kendi özümüzü ifade edebilmemiz. Bir yabancı dil konuşurken de aslında böyle. Önemli olan kendimizi yeterince ifade edebilmemiz ve karşımızdakini iyi anlayabilmemiz. Yoksa istediğimiz kadar şaşalı kelimeler öğrenelim, konuşalım. Eğer karşımızdakini anlamıyorsak ve iyi bir iletişim kuramıyorsak hiçbir anlamı yok. Neyse, çok uzattım. Kısacası bu benim dil öğrenme serüvenimi paylaştığım bir kanal. Eğer siz de yabancı dillere ilgi duyuyorsanız kanalıma beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.